Selamlar arkadaşlar, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımda ilk kez yabancı bir ülkede gözaltına alınma ve sorgulanma deneyimimi paylaşacağım. Baştan söyleyeyim, bu video ne bir kurgu ne de bir abartı, gerçek ve ciddi bir tecrübenin birebir aktarımı olacak. Bayram tatiline yakın memleketim Şırnak'a geldim ve bu kadar yakına gelmişken de yanı başımızdaki İran'ı görmek istiyordum. Bu içimde uzun zamandır taşıdığım bir meraktı. Farklı ülkeler görmek hep ilgimi çekmiştir. Ama İran'a özellikle kültürü, tarihi, mimarisi beni hep çok cezbetmiştir. Bu dürtüyle kararımı verdim. Şırnak'tan Yüksekova'ya, oradaki sınır kapısından da İran'ın Urmiye şehrine geçecektim. Oradan da Tahran'a ve devamında da İran'ın diğer illerini gezmek istiyordum. Mayıs ayının sonlarına doğru bu yolculuğa çıktım ve ilk durağım Urmiye oldu. Sabah saatlerinde şehre vardım ve o gün şehirde görülmesi gereken tüm yerleri gezdim ve kameramla kayıtlar aldım. Yabancı olduğumu görüp alışverişte fiyat yükseltmeye çalışan birkaç esnaf dışında şehirde beni rahatsız eden herhangi bir şey olmadı. Bu şehirle ilgili deneyimlerimi buraya bıraktığım bir video linkinden izleyebilirsiniz. Kanalımda bu video mevcuttur. O akşam otobüste Tahran'ı geçtim ve sabah saatlerinde Tahran'a vardım. Kentin simgesi olan ve Tahran otogarına çok yakın olan Azadi Meydanı'na gittim ve tabii ki burada çekimler yaptım. Bilmeyenleriniz varsa eğer, ben YouTube kanalımda walking tour içerikleri üretiyorum. Yani şehirleri, sokakları, meydanları yürüyerek gezip kaydediyorum ve bunları da sonrasında YouTube kanalımda paylaşıyorum. İran'a gitmeden önce de uzun uzun bunlarla ilgili araştırmalar yapmıştım. Benzer videolar vardı. İçerik üreten yabancı YouTuber'lar da mevcuttu. Bu da benim çekim yapmam konusunda biraz rahatlatmıştı. Ama yine de teyit etmek ve onay almak açısından sabah saatlerinde Vali Asr Meydanı civarında bir polis noktasına gidip kendimi tanıttım. YouTube kanalımı gösterdim. Ne tür içerikler ürettiğimi anlattım. Benim yaşlarda 3 polis vardı. Gayet samimi ve anlayışlı davrandılar. Sadece askeri ya da devlet binalarını çekme, geri kalanı sorun değil dediler ve onlarla vedalaştık orada. İçim biraz daha rahattı artık. O sözlere güvenerek yürümeye başladım. Güzergahım Vali Asr Meydanı'ndan başlayıp tiyatro meydanına doğru devam ediyordu. Kameramı açıp yürüyerek görüntü alıyordum. Ancak tam tiyatro meydanına vardığımda ve karşıya geçmeye çalışırken biri bir anda koluma girdi. Hiçbir şey demeden beni 10 metre ilerideki üniformalı polislerin yanına götürdü. Kimliğini gösterdi, sivil polismiş. Şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışırken sorular sormaya başladı. Neden çekim yapıyorsun, izin aldın mı vesaire diye. Ancak büyük bir iletişim sorunu vardı. İngilizce bilmiyorlardı ve söylediklerimi anlamıyorlardı. Ben de Farsça bilmediğim için anlaşmamız gerçekten çok zordu. Türkçe veya Kürtçe konuşup konuşmadıklarını sordum. Koluma giren sivil polis Azeri olduğunu söyledi. Ama Türkçesi çok zayıftı. Yavaş yavaş tane tane anlatmaya çalıştım. Kanalımı açıp videolarımı gösterdim. Sabah polislerle konuştuğumu, onlardan izin aldığımı söyledim ama tatmin olmadılar. Anlayamadığı için tatmin olmadılar. Bir anda kamerama, telefonuma ve pasaportuma el koydular. Beni yakınlardaki bir polis merkezine götürdüler. Her şey çok hızlı geliştiği için hala ne olduğunu tam kavrayamıyordum. Orada da aynı sorular tekrarlandı. Sanki söylediklerim duyulmuyor ya da anlaşılmıyordu gibi hissettim. Ve onlara Türkçe bilen biriyle konuşma imkanımın olup olmadığını sordum. Bir süre sonra bir telefon görüşmesi ayarlandı. Telefonda düzgün Türkçe konuşan bir bey vardı. Ona yaşadığım süreci, kanalımı ve niyetimi ayrıntılı olarak anlattım. O da oradaki polislere aktardı. Birkaç telefon görüşmesinden sonra gelip pasaportumu ve telefonumu iade ettiler. Kameramı da verdiler ama tüm çektiğim görüntüleri de el koydular maalesef. Ne oldu, neden oldu, yasak mıydı, kesin bir şey söylenmedi bununla ilgili ama sadece birilerinin beni şikayet ettiğine dair bir şey söylediler. O anda da böyle aklıma bir detay geldi. Çünkü meydana vardığımda siyah çarşaflı bir kadın grubu vardı. Bunlar bir protesto düzenlemişlerdi.
Üniformalı polislerin yanına geldiğimde de bu kadınlardan ikisini orada görmüştüm. Muhtemel o ki onlar bir şeylerden rahatsız olup gelip beni şikayet ettiler. Ama şunu söylemeliyim, gerçekten yiğidi öldür ama hakkını yeme gibi bir atasözüyle yaklaşırsak eğer. Polislerin davranışı genel anlamda sert veya kaba değildi ama bilinmezlik çok daha ürkütücüydü. Yabancı bir ülkede size ait her şeyin geçici olarak elinizden alınması güvensizlik duygusunu kat kat arttırıyordu. Neyse ki sonunda özgür kaldım ama kolay bir deneyim olmadı. O günden sonra İsfahan, ardından Senendeş, Merivan, Havraman ve Tebriz'e kadar gittim. Bu şehirlerde harika insanlar tanıdım. Doğasıyla, mimarisiyle, yemekleriyle, kültürüyle falan gerçekten büyülendim diyebilirim. Tebriz'i gezdikten sonra Urmiye'ye geldim. Urmiye'den de Yüksekova'ya gitmek için bir taksiye bindim. Sınıra yakın bir kontrol noktasında durdurulduk. Pasaport kontrolü yapıldı ve pasaport kontrolü sonrasında Türkçe konuşan bir görevli beni ofisine davet etti. Orada da benzer sorular sordu. Nereden geldin, nereleri gezdin, ev adresin neresi vesaire gibi sorular. Ve daha birçok kritik anlamda sorular sordu ama söylemenin uygun olmayacağını düşündüğüm için bunu sizlerle paylaşmıyorum. Sonrasında da telefonumun kilidini açıp kendisine vermemi istedi. Ben de kilidini açıp verdim. Birçok uygulamayı, mesajları ve fotoğrafları kontrol etti. Böyle yaklaşık 40 dakika boyunca konuştuk. Daha doğrusu bir sorgulama, bir sorgu gibiydi. Bu bir sorguydu ama kaba değil, daha böyle prosedürel bir şekilde ilerliyordu. Adam ciddi ama nazikti diyebilirim. İşini yapıyor ve detaylı sorular soruyordu. En sonunda bana teşekkür edip yoluma devam etmemi söyledi. Türkiye'ye geçtikten sonra biraz rahatladım. Sınır kapısından Yüksekova'ya gitmek için servis bekleyen birkaç kişiyle sohbet ettim. 60 yaşlarındaki bir amca da oradan henüz yeni dönüyordu ve ona böyle bir sorgulama yaşayıp yaşamadığını sordum. Hayır dedi. Bu durum beni biraz tedirgin etti aslında. Bana özel bir şey mi diye düşündüm ama sonra Lübnanlı bir gezginle tanıştım orada. O da uzun bir sorgudan geçmiş. Hatta geçmişte hapse girdiği için onun sorgusu daha da uzun olmuş. Bunu duyunca biraz rahatladım. Demek ki bu sadece bana özel değildi. Belki de bu sınır güvenliklerinin bir gereğiydi diye düşündüm. İran'da gözaltına alınmak ve sorgulanmak kolay bir deneyim değildi gerçekten. Ama bu olay bana çok şey öğretti. Bunlardan birincisi yabancı bir ülkede video çekmenin zorluklarını. İkincisi iletişim kurmanın önemini. Ve üçüncüsü de bir toplumun kendi güvenlik kaygılarını anlamanın gerekliliğini öğretti. Tüm bu yaşananlara rağmen İran gezimden pişman değilim. Tam tersine tarih, coğrafya, kültür ve birçok konuda birçok şey öğrendim. Birçok güzel insan tanıdım bu yolculukta. Belki bir yanlış anlaşılma yaşadım. Gözaltına alındım ama sonunda daha bilinçli bir gezgin olarak çıktım bu yolculuktan. Her deneyim bir zenginliktir diyorum ve burada bitiriyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya yorum bırakmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.